Sevgili izleyiciler merhaba. Daha evvelden sizlere ekşi mayalı tam buğday ekmeğinin sağlığa faydalarını anlatmıştım. O videoyu kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Çok araştırma yaptım çünkü çok önemli bilgiler de var içerisinde. Şimdi ekşi mayadan ekmek nasıl yapılır onu anlatıyorum. Ekşi mayanız yoksa evde ekşi maya nasıl yapılır videomu izleyip hiç ekşi maya aramanıza gerek kalmadan evinizde ekşi maya da yapabilirsiniz. Birkaç evvelki videolara bakarsanız izleyebilirsiniz. Şimdi gelin ben bu ekmeği nasıl yapmışım birlikte izleyelim. Tam buğday unumu kabıma boşalttım. Şu görmüş olduğunuz maya, ben bunu 3 saat önceden dışarıya çıkarttım. Daha sonra 2 kaşık tam buğday unu ilave ettim. 1 çay bardağı da su. Kek kıvamına gelinceye kadar karıştırdım. Tekrardan bir 3 saat beklettim. Görmüş olduğunuz gibi maya çok güzel çalıştı. İçerisinde ufak ufak gözenekler var. Şimdi bu mayanın yarısını unun içerisine boşaltacağım. Yarısını da kaldırmak üzere bir sonraki ekmek yapımı için buzdolabına kaldıracağım. Şöyle biraz tuz ilave ediyorum. Akabinde içme suyu içerisine boşaltıyorum. Ve karıştıracağım. El ile yoğurmaya geçiyorum. Evet, şimdi bu hamurun üzerini örteceğim. Biraz kabarmasını bekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi ekmeğimiz biraz kabardı, ekmek hamurumuz. Ben üzerine, bu ıslanmıştır çünkü, biraz un serpiyorum. Ve tekrar bir kez daha yoğuracağım. Şöyle bir teflon tepsisinin içerisine bu ekmek hamurumu koyuyorum. Biraz da yanlara doğru açtıracağım. Bunun kabarmasını bekleyeceğim. Biz bunu arada sık sık yoğurduk çünkü gözeneklerin homojen dağılmasını istedik. Bunun daha fazla kabarması için ya da daha hızlı kabarabilmesi için altına sıcak su torbası koyabilirsiniz ya da biraz kaynamış, soğumuş 60 derecede bir tencere koyabilirsiniz. Üstünde örteceğiz. Ben bu ekmek hamurunu biraz daha yassı yaptım. Çünkü fırınım ufak. Yukarı doğru kabardığı vakit resistansı deyip üst kısımlar yanmaya başlıyorlar. Mümkün olduğunca yanlara yaymaya çalıştım. Zaten ne kadar kabarırsa kabarsın, ilk piştiği anda yumuşak, soğuduktan sonra ekmek sertleşmeye başlıyor. Bir bakalım şimdi kabarmış mı ekmeğimiz? Evet, çok kabarmış gördüğünüz gibi. Şimdi 150 derece fırına vereceğim. Çünkü yavaş pişmesini istiyorum. Bazen kalın olduğu için içi çiğ kalabiliyor. Ağır ağır, aheste aheste pişsin. Ondan sonra pişince tekrardan ekmeğimize bakacağız. Ekmeğimiz pişti. Yine unlarını temizliyorum. Şöyle yumuşacık, gördüğünüz gibi çıtır çıtır. Mis gibi de kokuyor. Bu ekmeği kesmesem olmazdı. Şöyle bakalım. Yumuşacık, gördüğünüz gibi. Mis gibi kokuyor. Tam tereyağı sürmelik. Elimi süremiyorum çünkü çok sıcak. Demin değdirmeye kalktım, yandı elim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.